Merhabalar Koç burçları, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Ocak 2026 kahve falı bakımınızı gerçekleştireceğiz. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce bu kez astrolojik kehanet destesiyle karşınızdayım. Önce destemizden niyetinize kartlar seçeceğim ve akabinde fincanınızı yorumlayıp bakımınızı gerçekleştireceğiz. Hazırsanız hemen şimdi şöyle Ocak 2026 kehanetleri niyetiyle bakalım destemizden niyetinize hangi kartlar geliyor? Koç ve yükselen koçsan bu kartlar ve fincan senin için açılacak. Uyumlananlara uyumlanabilir, uyumlanmadıklarını serbest bırakabilirsin. Evet sevgili koç, bakalım destemden niyetine gelen ilk kart Mars Retrosu olarak geliyor. Bir diğer kart 4. evden geliyor sevgili Koç burcu ve 5. ev kartı Vesta kartıyla kartlarımızı tamamlıyoruz. Hemen şöyle sizlere bahsetmek istediğim şey şu sevgili koçlar. Şimdi birinci kartınız Mars retrosuyla geldi. Bu kart sizler için aslında fren demek sevgili koç burçları. Normalde ileri atılan sizler Ocak 2026'da durmak zorunda kalabilirsiniz der bu kartın mesajı sizlere. Ama bu bir ceza değil. Bu kart size der ki dışarıyla savaşma. Bu sefer savaş içeride. Bastırdığın öfke, söyleyemediklerin, hep güçlü olmalıyım maskesi hepsi su yüzüne çıkıyor. Mars retrosu Koç'a şunu sorar. Der ki gerçekten ne istiyorsun? Yoksa sadece alıştığın için mi mücadele ediyorsun? Bunu sorgulaman gereken bir ayın içerisinde olacaksın sevgili Koç burcu. Bir diğer kartın 4. evden geliyor. Bu kartta daha çok aile durumlarıyla bağlantılı mesajları bizlere verir. Aslında burası kalbin evi de diyebilirim. Kökler, aile, çocukluk, güven. Bu kart Mars retrosu ile özellikle birleşince sana der ki eski bir aile meselesi Ocak 2026'da gündeme gelebilir. Evle ilgili bir karar, taşınma, düzen değişikliği ya da ben nerede güvendeyim sorusunu tekrardan sorgulatabilir sevgili Koç burcu. Sizler genelde kaçmayı seversiniz. Ama bu ay kaçarsanız değil, yüzleşirseniz iyileşeceğiniz bir ay olacak der bu kartın mesajı sizlere sevgili koçlar. 3. kartınız 5. evden geliyor. Hemen kartınızı göstermek istiyorum. Yaratıcılığım ve ilgi alanlarımı keşfediyorum dediğim bir ayın içerisinde olacaksın. Bu kart daha çok aşk, flört, keyif, çocuk, yaratıcılık ama burada enerji geçmişten gelen bir duyguyu da işaret ediyor aynı zamanda sevgili Koç burcu. Söylenmemiş bir his olabilir ya da ben mutlu olmayı hak ediyor muyum sorusu. 5. ev sizlere şunu hatırlatıyor. Hayat sadece savaşmak değil, bazen gülmek de cesarettir der bu kartın mesajı. Son kartınız Vesta ile geliyor. İçimdeki feminen, maskülen yanın kutsallığını kabul ediyorumdur bu kartın ana teması. Ama burada aslında ruhun kalbine geldiğimiz bir alandayız diyebiliriz sevgili koçlar. Vesta adanmışlıktır. Ama başkalarına değil. Daha çok kendine adanmaktan bahseder. Bu açılımın mesajı aslında çok net. Kendini hep ikinci plana attığın bir alan var. Herkese yetişip kendini ihmal ettiğin bir dönemden geçtin ya da geçiyorsun. Vesta sana burada diyor ki kendini kurtarmayı seçersen her şey kendiliğinden düzelir sevgili Koç burcu. Bu ay senden beklenen koşmak değil, durmak, bağırmak değil, hissetmek, kanıtlamak değil, kendini sevmek. Her savaşı kazanmak zorunda değilsin. Bazı savaşlardan çekilmek ruhunu kurtarır. Ocak 2026 senin için kalbini onarma, köklerini güçlendirme ve yeniden doğma ayı olacak. Yani küllerinden doğacağın bir ay olacak inşallah sevgili Koç. Hemen şöyle o zaman fincanına da bir bakalım. Fincanın bize neler söyleyecek? Koç ve yükselen Koç burcuysan fincan o kadar sıcak ki masaya da böyle buharlaşma gibi bir şey yaptım.
Şimdi niyetine fincanımı açıyorum. Koç ve yükselen koçsan bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falından niyetine niyet ettim. Bakalım fincan bizlere neler gösterecek sevgili koç. Ne kadar çok gözyaşı dökmüşsün son dönemlerde. Neye bu kadar üzüldün, neye bu kadar keder yaptın bilmiyorum ama hadi gel birlikte fincanına bir göz gezdirelim. Sen de gördüklerini yorumlarda bana yazabilirsin ve tabii ki ben de gördüklerimle birlikte yorumlayacağım sevgili koç. Çok böyle net görünen sembollerim var. Yani o kadar bazı şeyler böyle net görünüyor ki buradayım diye bağıran semboller çıktı bu fincanda. Hemen şöyle ilk gördüklerimde yorumlamak istiyorum. Bak burada da yolların çıkmış ama çok flu. Onları sana nasıl gösterebilirim? Şimdi birazdan kamerayı ona göre ayarlayacağım. Sen şöyle bir fincanına bak. Evet. Şimdi hemen ben de gördüklerimle senin için yorumlayayım. Burada gözüme hitap eden bir şey var, bir rakam var. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Ben de şöyle kameramı bir tık yakınlaştım. Senin de daha net görebileceğini düşünüyorum sevgili Koç burcu. Bak tam burada görebiliyor musun fincanın şu kısmında bir 8 rakamı var. Ama böyle hani sonsuzluk gibi duran şu kısımda bir tane 8'im var. Bu aslında bana sadece bir sayı olmadığını hissediyor. Çünkü dik bir 8 değil bu. Biraz yassı olarak duran bir 8 rakamı olduğu için Koç burcunun 2026'daki finansal gücünün mührü diyebilirim sevgili Koç. Geçmişten gelen borçlar, bitmek bilmeyen hesaplar. Ocak ayında bu döngü kapanıyor olacak. Ama asıl bomba sevgili Koç nerede biliyor musun? Hemen şu dipteki göz figüründe. Evet bu dipte böyle göz gibi bir çıkıntı var. Bunu sen de görüyorsun. Ama bak dikkatini çekerim. Etrafı aydınlık. Bizler normalde falda göze nazar deriz. Ama bu farklı. Bu gözün etrafı bembeyaz. Bu demek oluyor ki birileri seni hayranlıkla izliyor. Belki bir patron, belki hayatının aşkı, belki karanlıktan aydınlığa çıkaran bir başarı hikayesi de olabilir. Ya da senin gücünü seyreden, senin hayata karşı verdiğin mücadeleyi seyreden, sana hayranlık duyan, asla senin gibi başaramayacağını bilen birilerinin izleme şeklidir bu sevgili Koç burcu. Bundan sana bir zarar gelmez ama göze geliyorsun. O yüzden iyi de olsa kötü de olsa göz gözdür diyoruz. Kendine oku, şifalandır. Burada senin en büyük mesajın olsun ki sen zaten bunu yapıyorsundur. Ama yine de hatırlatmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi hemen buraya baktığımda bak tam burada sevgili Koç görebiliyor musun? Sanki böyle bir kuş var ve hani küllerinden doğuyorsun dedik ya sanki böyle direkt fincan enerjiyi çekti. Sanki burada bir anka kuşu var ve hemen önünde de sen duruyorsun şu kısımda. Sanki böyle başını tutmuşsun anka kuşunun buradaki görünen yerde. E, Bu sanki sana diyor ki şans kapına geldi ve o şansı yönetecek olan da sensin sevgili Koç. Yani Ocak 2026'da hayatını değiştirecek bir şans kapına kadar geliyor ve onu yönetmek de tamamen senin elinde olarak görünüyor. İpler senin elinde, tesadüflere yer yok bu ay senin için. Tabii buraya baktığım zaman burada da çok böyle aslında beni duygulandıran bir görüntü oluşturdu tam şu kısımda. Bak burada bir insansı bir silüet var. Biraz böyle yassı, böyle arkaya doğru eğimli olarak görünüyor. Daha çok böyle çocuk gibi hissettiriyor bana. Ve bu çocuğun hemen ağız kısmında da yani bu insansı figürün hemen ön kısmında da bak böyle kuş gibi böyle minicik bir figür var. Bence onu sen de görebiliyorsun. Resme lütfen şu şekilde bakmaya çalış. Bak tam şu görüntüden bahsediyorum sevgili Koç. Sevgili Koç, Ocak ayı ağzından çıkan kelimelere dikkat etmen gereken bir ay olabilir. Söylediğin bir söz, kurduğun bir hayal bir anda katlanıp uçuyor. Burada gördüğüm kadarıyla.
Çünkü bu görüntüde ağzından böyle kuş çıkan çocuğun elinde bak böyle bir kağıt, uçurtma gibi bir şey var. Bence onu sen de görebiliyorsun. Yani elinde bir şey tutuyor ve muhtemel ki bu bir uçurtma. O yüzden bu ay ağzından çıkan her şeye çok dikkat etmen gerekiyor. Ve hani ne dilersen dile o gerçekleşiyor gibi bir şeyden bahsediyorum o yüzden. Ve bu uçurtma bak burada flu bir kapının içinden geçiyor. Arkası boş değil. Burada böyle sanki böyle taştan bir kapı varmış da hani kuşla birlikte elinde bir uçurtma ve bu uçurtma bu kapıdan geçmek için gönderiliyor. Bu biraz şey de anımsatıyor bana. Hani böyle dilek balonları uçururuz ya. Bilmiyorum daha önce aranızda bunu yapan var mı? Sanki biraz onu da hissettirdi bana. Bir dileğin, bir niyetin gerçek oluyor. Ama nasıl dilediğine, ne söylediğine çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü bu ay gerçekten enerji alanın açık. Ne söylersen o oluyor. Şimdi aslında sen de yavaş yavaş sanki böyle içten içe bir şeylerin olacağını hissettiğin dönemin içerisinde olabilirsin. Çünkü böyle içinde anlamsız bir şekilde bilinmeyene duyulan bir güvenin var senin. Ve ya anlamsız demek aslında çok da doğru değil ama böyle bilinmeyen bir şey var ve ona çok güveniyorsun. Ve bu ay bu her neyse gerçekleşiyor olarak görünüyor. Aynı zamanda bak dikkatli ol. Evet hani her şeyi güzel gördük ama özellikle böyle migren atakları, baş ağrıları geçireceğin bir ay olabilir. Şurada da dikte hani böyle sanki oturur pozisyonda elini başına koymuş gibi gördüm seni. Bir şeylerin böyle çok hızlı hızlı hayatına akması da seni böyle gereksiz strese sokabilir. Asla stres yapma. Bundan sonra yolların çok aydınlık olarak görünüyor. Zaten bu dilekten sonrasının önü açık sevgili Koç burcu. Şurada hemen bir şey daha gözüme çarpmıştı. Onu da sizlere anlatayım. Bakın bu tam şu kısımda böyle koç başı gibi bir figür var. Aslında bu sizin burcunuzu temsil eden bir figür. Daha doğrusu sizleri temsil ediyor. Dimdik gururlu bir durumdan bahsediyor. Bu ay daha böyle gururlanacağınız, daha dik duruş sergileyeceğiniz, biraz özünüze hizmet edeceğiniz bir ay olabilir sevgili koç burçları. Buraya baktığım zaman bakın burada da sanki böyle yılansı bir figür var. Yani şöyle uzaktan bakınca sanki böyle altı boş bir dağ gibi görünüyor ama sanki ben onu böyle bir sürüngen gibi hissettiriyorum. Yani sadece görüntü değil ben bana hissettirdiğini de burada aldığım için sanki böyle bir yılan figürü ve önünde de böyle elleri arkadan bağlı hafif öne eğilmiş bir insan silüeti varmış gibi hissettim. Bu ne demek biliyor musunuz? Ocak 2026'da sizlere engel olmaya çalışan, arkanızdan kuyunuzu kazan kim varsa hepsi birer birer önünüzde eğilecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız sevgili koçlar. Sizin duruşunuz, sizin sessiz gücünüz onları bu hale getirecekti diyebiliriz. Adeta Ocak 2026'da Eden buluyor, adalet yerini buluyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Ve geldik en başta gördüğüm ama sona sakladığım fincanın can alıcı figürüne sevgili koç burçları. Burada bir hilal ve ayınız çıkmış. Şuradan da baksanız hilal ve ay. Buradan da baksanız yani bağırıyor. Ben sevgili koç görebiliyor musun bu figürü? Tam şu kısımda. İşte bu görüntü sana ne diyor biliyor musun? Tüm o flu kapıların, belirsiz ard arda duran yolların sonunun aydınlık olduğunu söylüyor. Ocak ayının ilk 15 günü içerisinde bir mucize haberi bekleyin sevgili koç burçları. Bu bir devlet kapısı olabilir, bir mahkeme sonucu olabilir ya da kalbinizdeki o en derin sızının dinmesi olabilir. Hilal doğuyorsa koçlar için artık karanlık bitmiş demektir. Evet, bu kısımda flu, bakın şöyle hissiyatlı bakmaya çalışın. Flu bir şekilde ard arda yollar var sevgili koçlar. Evet burada hani böyle belirsiz, flu şekilde çıkan ard arda yollarınız var ama unutmayın sisli yollarda sadece önüne bakarak ilerleyebilirsin. Ocak 2026 senin için o ilk adımı atmaya olacak. Uçurtmanı o kapıdan içeri bırak.
Gerisini evrenin rüzgarına emanet et. Bu videoyu beğendiyseniz ve 2026 enerjisine benimle girmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Sevgili Koç burçları. Hemen şöyle tabağınıza da bir göz gezdirelim. Bakalım tabağınız bizlere neler söyleyecek. Bakalım tabakla alakalı neler görüyorum fincanınızda. Şimdi beklenen birisi var. Bu haneye beklenen bir kişi olabilir. Hayata beklenen bir kişi olabilir. Bu kişinin gelişi evet biraz gecikerek geliyor sevgili koçlar. Ama kimse bu beklenen, özellikle adında ya da soyadında F harfi olduğunu düşündüğüm bir kişinin enerjisi var burada. Bu kişinin haneye gelecek olan bir haberi ya da bu kişiden gelecek olan güzel bir kısmet var. Çünkü hemen karşısında balık kuyruğu çıkmış. Bir bıyık var. Evet, haneye düşecek olan bir dedikodu var sevgili Koç burcu. Ama tabii ki bu dedikoduların hayatında bu kadar şeylerin güzel ilerleyeceği süreçte kulak asılmaması gerektiğini düşünüyorum. Unut gitsin sevgili Koç. Bir de çevrenden birine ikiz bebek müjdesi veriyorum sana. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Sevgili koçlar, bugünlük bu ay için fincanınızın ve kartlarınızın vardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, daha çok Koç burcuna dokunabilmemiz için videomuzu hype'lamayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.